Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın yapılışını paylaşacağım. Yine ünlü bir markaya ait marka challenge videosuyla karşınızdayım. Bu çantayı yazın başında görmüştüm ama böyle yeşil, pembe, siyah tonunu görmüştüm. Bu tonu da sanırım yeni çıkarttılar. Yeni sezon olarak çıktı. Tam emin değilim. Bir takipçim paylaştı. Ben de hemen değerlendirmek istedim. Çünkü ben bu rengi çok seviyorum. Hem de böyle sonbahar geliyorken bu tarz bir çanta çok güzel olacağını düşündüm. Kullanmayı çok seviyorum ben bu şekilde. O yüzden sizlerle de yapıp hemen paylaşmak istedim. Hazır elimde ipim varken. Takip ediyorsanız Instagram'da fark etmişsiniz. Çok kısa sürede tamamladım. Çünkü çok kolay ve hemen yapabileceğimiz bir çanta oldu. Kağıt ip kullandım. Modelde de kağıt ip ya da raf ip kullanılmıştır. Raf ipiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Şu modeli incelediğimizde yanlarda dikişleri görüyoruz. Bakın burada dikiş işlemi var. Bir bütün halinde yapılmamış çanta. Nasıl yapabilirim diye düşündüğümde taban kısmında ise bir dikiş yoktu. Bakın bu şekilde. Ben de nasıl yapabilirim diye düşündüğümde tabanı ördüm. Öncelikle tabanın üzerine yan kısımlarını devam ettim. Fakat bu kısımları düz hani dönerek birleştirmedim. Çünkü modelde o şekilde yapılmamıştı. Ben de o şekilde yapmak adına yanlarını bıraktım. Birleştirme yaptım. Daha sonra istediğimiz boyuta ulaştıktan sonra bu arada modelle aynı ölçülerde çalıştım. Ölçüleri de paylaşıyor olacağım zaten. Üst tarafta da eksiltmeler yaparak tamamladık. Bakın sık iğnelerden oluşuyor ama sık iğneler sanki böyle çakma sık iğne yapmışız gibi gözüküyor. Kalın kalın duruyor. Sebebi kağıt ipi 2 kat olarak kullandım. Kalındı, ince bir ip değildi ama yine de çift kat kullandım. Çünkü bu şekilde formu yakalamamız için sert olması gerekiyor. Birazcık zorluyor. Instagram'da da paylaşmıştım. Birazcık ellerimi acıttı ama olsun. Sonuçtan gayet memnunum. Dediğim gibi çift kat kullandım. Siz de ipinizi çift kat kullanırsanız aynı sonuçları elde edebilirsiniz. Onun dışında şu yanlarda bakın bu şekilde deri parçalar var. Yine modelde de aynı şekildeydi ve bu şekilde bir tane zincir aksesuar kullanılmıştı. Ben de yine aynı şekilde gold zincir aksesuar kullandım. Burada hazır bir şekilde alabilirsiniz. Zaten fazla geliyor kısa olacağı için. Yanlardan kısaltıyorsunuz ve sabitliyorsunuz. Şurada da tak çıkar şeklinde klipsler bulunuyor. Bu arada yine aynı tonda bir fermuar ve astarlama yaptım. Dediğim gibi gayet kolay kısa sürede yapabileceğiniz bir çanta oldu. Modelle de birebir aynı çalışmaya çalıştım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız aşağıya link bırakıyorum. Açıklama kısmına tıklayıp takip edebilirsiniz. Orada yaptıklarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey olsa yorum kısmında da bana sorabilirsiniz. Hemen dönüş sağlıyorum. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. Kağıt ip kullanacağız bu çantamız için. İpimin kalınlığı bakın aslında çok ince bir ip değil. Orta kalınlıkta bir ip ama çantanın istediğimiz formunu elde edebilmek için çift kat kullanacağız ipimizi. O yüzden 2 yumak halinde var şu anda elimde. Bakın şu şekilde birleştirip kalın olarak çantamızın başlangıcını yapıp devam edeceğiz. Çünkü böyle sert bir dokusu olsun istiyorum. Modeli de incelediğimizde sık iğneler böyle biraz büyük kalın kalın durduğu için ben de çift kat kullanmayı tercih ettim. Bunu söylemek istiyorum. Eğer ince yaparsanız biraz daha küçük olur ve aynı formda çanta elde edebilir misiniz bilemiyorum. Ve 4 milim tığ kullanacağım. Dediğim gibi sert bir yapısı olsun istiyorum. O yüzden tığ numaramı çok fazla büyük tutmayı düşünmüyorum. Ve bu şekilde bir tane gold zincir kullanacağım. Bunu da ipinizi aldığınız tuhafiyede bulabilirsiniz. Şimdi başlangıcımızı yapalım. Öncelikle taban kısmıyla başlangıç yapacağız. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim. Bir kez döndürdüm. Ve zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Bu şekilde toplamda 35 adet zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde 35 adet zincirimizi çektikten sonra 35. zinciri parmağımla tutuyorum. Bir tane zincir çektim ve dönüşümü sağladım. 35. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve bir tane sık iğnemi yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincirden tığımızı geçirip bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz.
Şimdi size bahsettiğim gibi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerledim. Şöyle birazcık esneterek düzeltiyoruz zincirlerimizi, sık iğnemizi. Daha sonrasında son birinci zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi içerisinden çekiyorum. Şöyle tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Daha sonra dönüşümüzü sağlayalım. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Sonda bakın bir tane boşluğumuz var. Bir de zincir çekerek dönüş sağladığım noktam var. Yani iki tane boşluğumuz var gibi düşünüyoruz. Birinci boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Zincir çekerek dönüş sağladığım noktadan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Daha sonrasında dönüşümüzü sağlıyoruz. Hemen şöyle bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Daha sonrasında yandaki boşluğa atladım. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde. Üçüncü sıramızın başlangıcını yapmış olduk. Devamında yine her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim sıra sonuna kadar. Daha sonra arka tarafını döndüreceğiz. Bir tane zincir çekip hemen dibindeki boşluğa batarak bir üst sıranın başlangıcını yapacağız. Hep aynı şekilde devam edip geliyorum. Şimdi bu şekilde tabanımızı tamamladıktan sonra kaç sıra yaptım? 2, 4, 6, 8 sıra boyunca gittim geldim. Ama ipinize ve elinizin ayarına göre farklılık gösterebilir. Şu şekilde ölçtüğümüzde 6 santim eni 6 santim. Boyu ise uzunluğu yani 20, bakalım şöyle 27 santim diyebiliriz. Modeli de incelediğimizde 25 santim, 2 santim fazla oldu. Bakın bu şekilde 27 santim, eni ise modelle aynı 6 santim genişliğinde yaptım. Şimdi bu şekilde tamamladıktan sonra şurası ön tarafı. Bu şekilde tamamladıktan sonra modeli incelediğimizde yanda bir tane dikiş gözüküyor. Alt kısmından yani tabandan sonraki kısımda dikiş gözükmüyor ama bir bütün halinde de örülmemiş. O yüzden ben de şu şekilde bir fikir yürüttüm. Ve sizlere onu söylemek istiyorum. Şimdi bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum. Daha sonrasında tam orta kısmını ayarlıyoruz. Bakın 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tam orta kısmını 4 sağda 4 solda kalacak şekilde tam orta kısmı boşluktan tığımı geçirdim. İpimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yapıyorum. Ve bir kez daha üst tepe son boşluğumuzu atlayıp bir tane daha sık iğnemi yaptım. Bakın 2, 4, 5 tane sık iğne yapmış oldum. Saydığımızda 5 tane sık iğnemizi yapmış olduk. Direkt devam ediyorum. Bakın üst tarafta tam sık iğnenin tepesinden boşluk kısmından tığımı geçirdim. İpimi çektim ve bir tane sık iğnemi yaparak dönüşümü sağladım. Şu şekilde bir dönüş sağlamış olduk üst kısmına. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Şimdi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğumdayım. Son boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Hemen birinci sık iğnenin yan tarafından tığımı geçiriyorum. Bakın ilk sık iğnenin yan tarafından tığımı geçirdim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Dönüşümü sağlamış oldum. Hemen alttaki
boşluktan tığımı geçiriyorum. Sık iğnemi yaptım. Hemen alttaki boşluğa geçiyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Kaç tane yapmış olduk? 3. Hemen alttakine geldim. 4. Yandaki boşluğa atlıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Diğer tarafta da 5 tane sık iğne yapmıştık. Tam 4 tane sık iğne sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4 sıra sayıyoruz. Pardon. 4 sıra tam bizim orta kısmımız. 5 tane sık iğne yaptım. Başlangıçta da 5 tane sık iğne yapmıştım. Tam orta kısmına kadar ilerledikten sonra örgümüzü döndürüyoruz. 1, 2 tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaparak ikinci sıramın başlangıcını yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Tek seferde çekip sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Bu şekilde yine her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar ilerledim. Son boşluğumdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim ve sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Daha sonra örgümüzün ön kısmını çeviriyoruz. 1, 2 tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yapıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yine devamında her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 2 tane zincirimi çekip hemen dibindeki boşluğa batarak dönüşümü sağlamış oluyorum. Modelimiz bundan ibaret. İstediğimiz gövde uzunluğuna ulaşana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi tabandan başlangıç sıramızdan itibaren saydığımızda toplamda 17 sıra boyunca gittim. Son boşluğuma geldim. Bir tane son boşluğuma da şöyle tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında bir tane zincir çektim. İpimi birazcık uzun kesiyorum bu noktada. Şimdi bu üst kısmını hani üstte fotoğrafı incelediğimizde küçük şöyle bir eksiltmenin olduğu kenar kısmımız bulunuyor. Onu şimdi gidemiyoruz. Çünkü arka kısmı da yapmamız gerekiyor. Arka kısmıyla bir bütün halinde çıkıntı olacağı için ön kısmını yaptık. İpimizi kestik. Burada sıramızı tamamlamış olduk. Şu şekilde tabandan itibaren ölçüp size ölçümü söylemem gerekirse bakın. 12 santim. Tabandan başlangıç noktamdan itibaren 12 santim ördüm. Toplamda çantamızın uzunluğu 15 santim. Yani 3 santim daha ihtiyacımız var. Onu da üst tarafını yaparak tamamlayacağımızı düşündüğüm için bu şekilde tamamladım. 12 santim gittim ve 17 sıra boyunca gittim. Bunu da söylemek istiyorum. İpimizi kestikten sonra daha sonra yeniden bir başlangıç yapıyoruz diğer taraf için. Şöyle bir tane zincirimi çekerek başlangıcımı yapıyorum. Daha sonra hemen bakın buradaki boşluğumu şöyle tekrar göstereyim. Buradaki batarak ilk sık iğnemi yaptığım boşluğa tekrardan batıyorum. Aynı boşluğun içerisine batıyorum bakın. Bir tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra yanındaki boşluğa atlıyorum. Bir tane daha sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa atlıyorum. 3. Yanındaki boşluğa atlıyorum. 4. Ve yanındaki son boşluğumuzu atlayarak 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Hatırlarsanız diğer taraf içinde bu boşluk kısmına 5 tane sık iğne yapmıştık. Yine 5 tane sık iğnemi yaptım. Aynı sık iğneyi yaptığım boşluğa tekrardan batıp diğer taraf için başlangıcımızı yapmış olduk. 5 tane sık iğnemi yaptıktan sonra artık üst taraftaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekerek sık iğnemi yapıp dönüşümü sağladım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Aynı diğer tarafta yaptığımız gibi her boşluğa bir tane tek sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bahsettiğim gibi her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ettim. Bakın burası boşluk noktamız ya, hemen dönüş sağladığımız noktadaki ilmeğin içerisinden tığımı geçirdim ve bir tane sık iğnemi yaparak diğer tarafa, yani yan kısmına doğru dönüşümüzü sağlamış olduk. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Sık iğnemi yapıyorum. 2 oldu. Yandaki boşluğa battım.
battım. 3 tane oldu. Yandaki boşluğa batıyorum. 4 tane sık iğne oldu ve yandaki son boşluğumuz, yani diğer tarafı için yapmış olduğumuz sık iğnenin olduğu boşluğa geliyoruz. Aynı boşluğun içerisine bir tane daha sık iğne yaparak 5 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Şimdi buradaki 5 tane de söyleme amacım, diğer tarafta 5 tane sık iğne yaptığım için, ama bunun bir önemi yok. Burada 4 tane sık iğne yapabiliyorsanız bu tarafta da 4 tane sık iğne, bu tarafta da 4 tane sık iğne yapmanız gerekiyor. Yani iki parçanın eşit olması önemli. Ben bu tarafta ilk başlangıçta 5 tane sık iğne yaptığım için burada da 5 tane sık iğneyi yetirmeye çalışıyorum. Eşit olması için, dediğim gibi. Daha sonra eşitledikten sonra arka kısmını döndüm. 1 2 tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum ve tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Hemen dibindeki boşluğa battım. Daha sonra yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa geliyorum. Tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Ekstra farklı bir şey yok ama bu başlangıç kısmını size göstermek istedim. Aklınız karışmasın diye. Yine aynı şekilde her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim. Sıra sonunda 2 tane zincir çekip dönüş sağlıyorum. Dibindeki boşluğa batıp devam ediyorum. Yine aynı şekilde eşit uzunluğa ulaşana kadar, diğer tarafla eşit uzunluğa ulaşana kadar devam ediyoruz. Şimdi ben size bahsettiğim gibi diğer tarafı da yaptım geldim. Bakın aynı şekilde şunu söylemek istiyorum. Bu kenar eksiltme kısımları bir bütün halindeki parçayı ördükten sonra, burayı birleştirdikten sonra yaparız diye düşünmüştüm. Modelde de o şekilde olduğunu düşünmüştüm ama daha yakından bir inceleme fırsatı bulduğumda aslında tamamen böyle bu yan tarafta bir dikme işlemi görmüş. O yüzden bu üst tarafın da bütün halinde değil, parça halinde olduğuna karar verdim ve bu şekilde yaptım. Denemek için de ön kısmını yaptım. Ön parçanın iki kenar kısmını da yaptım. Şimdi arka kısmını beraber yapacağız. Diğer türlü aynı şekilde dümdüz örgü işlemimi tamamladım geldim. Şimdi şuradan kenar kısmını yapalım. Beraber başlangıcımızı yapalım. Hemen ipimin ortasına tığımı yerleştirip bir tane zincir çekerek, bir tane zincir çekerek başlangıcımızı yapalım. İlmeğimi bırakıyorum. Daha sonra burada birinci noktadan, bakın boşluktan direkt birinci, şöyle görebiliyor musunuz? Hemen bakın birinci bu kenar kısmında yapmış olduğumuz sık iğnenin dibinden tığımı geçirdim. Zinciri tığıma takıyorum. İçerisinden çektim. Ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Bakın kenardaki dönüş sağladığım birinci sık iğnenin tepesine batmış oldum. Daha sonra yanındaki hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum ve sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde. Zincirle beraber 2 tane yapmış olduk. Devam ediyorum şimdi. 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım. Bakın bu şekilde. Diğer tarafta da başlangıçta 7 tane sık iğne yapmıştım. 7 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra yan yana iç kısmına dönüşümüzü sağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki değil, bir yanındaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde sık iğnemi yapıyorum. Hemen dibindeki boşluğa batmıyorum. Dibindeki boşluğa batmadığım için aslında bir tane eksiltme yapmış oluyoruz bu noktada. Daha sonra yandaki boşluğa atladım, sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Yani her boşluğa bir tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sıra sonunda başlangıç yaptığım noktaya da bir tane sık iğnemi yapıyorum ve saydığımda 6 tane sık iğneye ulaşmış oldum. Başlangıçta demiştim ya, zincirin dibindeki noktaya batmadığım için bir tane eksiltme yapmış oldum ve toplamda zincirle beraber 6 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Başlangıçta ise 7 tane sık iğne yapmıştık. Tekrar dönüşümü sağladım. Ön kısmındayım.
Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Bakın burada sonda 2 tane boşluğumuz kalmış oldu. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Bu şekilde bıraktım. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Bakın bu şekilde tığımda buradaki ilmeğimle beraber 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yaptım. Daha sonra örgümüzün arka kısmını çeviriyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluğa batmıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sondaki boşluğuma da batarak bir tane sık iğne yapıyorum. Burada saydığımda yine zincirle beraber bakın 1, 2, 3, 4 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Daha sonra örgümün ön kısmını döndürüyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen dibindeki boşluğa batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi saydığımda 1, 2 tane boşluğum kaldı. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İlmeğimi bakın bu şekilde tığımda bırakıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çektim. Buradaki ilmeğimle beraber 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde çekerek eksiltmemi yapıyorum. Şimdi bir tane 2 zincir çektim. İpimi burada keserek sıramızı tamamlıyoruz. Bakın saydığımda bu eksiltme yaptım. Bir tane sık iğnem, 3 tane sık iğne ile eksiltmemizi yapıp tamamlamış oluyoruz. Bakın bu kadar. Hepsi bundan ibaret. Şimdi tüm köşelerde aynı şekilde yapacağız. Bir tanesini göstermemin yeterli olacağını düşünüyorum. Burayı beraber yaptık. Hemen bu köşeye de başlangıcımı yapıp 7 tane sık iğnenin üzerine eksiltmeler yapıyorum. Daha sonra arka tarafı için de aynısını yapıp tamamlayıp geliyoruz. Şimdi çantamızın gövde kısmını bu şekilde tamamen tamamladıktan sonra bakın üst kısımları bu şekilde. Burası iç kısmı, burası dış düz kısmı çantamızın. Şu şekilde yapıyoruz. İç kısmından dikiş yapacağız. İç kısmını dışarıya doğru döndürüyorum. Döndürdüm. Daha sonrasında hemen şu kenar kısmından dikme işlemine başlayacağız. Şöyle göstermeye çalışacağım. İğnemizi, ipimizi taktıktan sonra hemen birinci, şöyle tutarsam daha iyi olacak, beraber birleştirip dikersek, hemen dibindeki birinci sık iğnelerin içerisinden iğnemi geçirerek başlangıcımı yapıyorum. En dip, en alt kısmından, yani taban kısmından başlangıcımızı yapıyoruz. Devamında yine her boşluktan, her böyle sık iğnenin içerisinden, yani önemli olan aslında burada çok boşluk bırakmadan iğnenizi geçirebildiğiniz her boşluktan bakın bu şekilde düz bir dikiş yapacağız. Birinci sık iğnelerin tepesinden yaparsanız daha iyi sonuç alırsınız. Yani şöyle arka daldan değil de ön dallardan iğnenizi geçirirseniz daha iyi sonuçlar alırsınız. Diğer türlü sadece arka daldan iğnenizi geçirip ön dalı önde bırakırsanız eğer ön dal önde görüntü bozukluğuna sebep olabilecektir. Yani demek istediğim iki dalın içerisinden iğnenizi geçirmeniz gerekiyor ya da sadece ön dallardan iğnenizi geçiriyor olmanız gerekiyor. Diğer türlü bakın koyu renk olduğu için tam göremiyorsunuz belki ama iki tane dal bulunuyor. Bunu önde bırakırsak, biz sadece arka daldan bir birleştirme yaparsak yan tarafta çizgi halinde bir dikiş işlemi olmuş olacak. O yüzden çift böyle boşluktan direkt, yani dallardan değil de boşluktan direkt iğnenizi geçirirseniz daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Diğer türlü farklı bir şey yok. Dümdüz bir dikiş yapacağız. Ta ki şu uç kısmına kadar devam ediyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi üst kenar kısmına kadar dikme işlemimi gerçekleştirdim. Daha sonrasında ipimizi iç kısmında
düğümlüyoruz. Birkaç kez bakın şu şekilde sık olabilecek şekilde bir düğümleme yapıyorum. Sonrasında şöyle yürütüp ipimi kesiyorum. Bakın bu şekilde dikme işlemimizi tamamladıktan sonra örgümüzün ön kısmını döndürüyoruz. Şu şekilde göstereyim bir kez. Bakın bu şekilde dikme işlemimi tamamladım. Şimdi diğer kenarı da aynı şekilde dikip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi çantamın iki kenar kısmını diktim ve birleştirdim. Sıra geldi astarlama ve fermuar kısmına. Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Ben genelde biliyorsunuz ki şu şekilde koyuyorum. Çantamı üzerine koyup kumaşımı birazcık yanlarda pay bırakarak kesiyorum. Daha sonrasında dikiş makinesiyle bakın buraya sabitledim. Dikme işlemimi gerçekleştirdim. Bu şekilde astarımızı dikiyoruz. Diktikten sonra çantaya sabitleme yapacağız. Çantamın içerisine yerleştiriyorum. Çantamın içerisine yerleştirdikten sonra kenar kısmından dikme işlemime başlıyorum. Yine aynı renkte bir tane ipi iğnemize takıyoruz. Taktıktan sonra şimdi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu kenar kısmında bir tane sık iğne bırakarak alt kısmından dikmeye çalışıyorum. Tam orta kısmına yerleştirdiğimizden emin olduktan sonra kenar kısmından başlangıcımızı yapıyoruz iğnemizle birlikte. Normal düz bir dikiş yapacağız. Zaten dikiş makinesiyle dikme işlemini gerçekleştirdiğimiz için sadece üzerinden buraya tutturma işlemi yapıyoruz aslında. Astarımızı ve fermuar kısmımızı buraya tutturma işlemini yapmış oluyoruz. Şimdi şöyle ara ara bunu hiç gözüksün istemezsiniz ama koyu renk olduğu için zaten belli olmayacaktır. Ben üzerinden ara ara dikerek ilerleyeceğim. Normalde şu iç kısmından terleme şekilleri dikebilirsiniz. Renginiz eğer açık ise. Dediğim gibi koyu renk olduğu için zaten belli değil. O yüzden dikiş işlemimin direkt üzerinden iğnemi geçiriyorum. Ve buraya dikerek bakın bu şekilde birazcık boşluklar bırakarak astar kısmımı tüm çantanın etrafını dikerek sabitleyip geliyorum. Şimdi astarlama işlemimi tamamladım. Bakın bu şekilde. Size bahsettiğim gibi buraya sabitleme işlemini yaptım. Gayet güzel oldu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Şu kenar kısımlarında bu şekilde deri parçalar kullanılmış. Aynı renk tonunu yakalamaya çalıştım. Yani fermuarla ikisini takım olarak aynı renk tonunu kullanmaya çalıştım. Koyu kahverengi zaten kahve tonuyla da yakın oldu. Bunu da bu şekilde bakın bir deri parça. Eğer alabiliyorsanız, bulabiliyorsanız, temin edebiliyorsanız alabilirsiniz. Ya da elinizde herhangi bir bu şekilde bakın düz deri parça varsa onu kesip dikerek de değerlendirme yapabilirsiniz. Hani illaki bulamıyorum diye düşünmeyin. Çünkü ben de elimde olan bir parçayı kullandım. Aradığımda bulamadığım için şu şekilde bakın bu kenar kısmından geçireceğim. İlla ki bunu da kullanmanız gerekmiyor tabii ki. Şunu da söylemek istiyorum. Zincirinizi halkalı alırsanız direkt halkayı tak çıkar da kullanabilirsiniz. Ama model de bu şekilde olduğu için ben de bu şekilde yapmayı tercih ettim. Bakın şu şekilde dış kısmını şöyle yerleştiriyorum. Daha sonrasında iğne yardımıyla buraya dikerek sabitlemesini yapacağım. Aralardan geçirebildiğim kısımlardan birazcık sert oluyor tabii ki. Şöyle geçirebildiğim kısımlardan iğnemi geçirerek buraya sabitleyeceğim. Burada bunu iyice sabitlememiz gerekiyor. Çünkü askı kısmı önemli oluyor. Biliyorsunuz sağlam ve kullanışlı olması gerekiyor. Diğer türlü hani zamanla zarar görebiliyor yoksa. O yüzden dediğim gibi iyice sabitlememiz gerekiyor. Dikebildiğiniz kadar buraya düz bir şekilde dikiyorsunuz.
Hemen şimdi devam edip tamamlıyorum dikme işlemimi. Şimdi bakın bu kenar kısmını da sabitledim. Burayı da dikmiştim zaten daha öncesinde. Daha sonra askımızı takmaya geliyor sıra. Bakın bu şekilde hemen şuradan diktiğimiz parçadan geçiriyoruz. Aynı şekilde diğer taraftan da. Askı ölçüsü tamamen size ait. Standart bir zincir aldım bu sefer. Bakın ucu bu şekilde klipsli aldım. Hani metre işi almadım. Daha önceki çantada metre işi almıştım ya. Bu tamamen size ait. Hani belirli bir ölçüde alıyorsunuz, şu şekilde düştü. Bakın bu kadar fazla geldi benim için. O yüzden kısaltma yaptım. Yani bu kol uzunluğu size ait. Daha uzun kullanmak isterseniz daha da uzun kullanabilirsiniz. Sanırım 1 metre 20 santim olması gerekiyor ölçüsü. Dediğim gibi kısaltma yaptım. Kendi kol ölçüme göre bir ayarlama yaptım. Siz de o şekilde ayarlama yaparak kullanabilirsiniz. Bakın bence aynısı oldu ve gayet güzel, kullanışlı bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.